Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba sevgili dostlarım. Allah'ın selamı, bereketi, şifası hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün sizlere kısa ve öz olarak kader, kaza, ata nedir? Bu konuda bilgiler paylaşacağım. Tabi bununla ilgili araştırmalarımı daha çok Risale-i Nurlar üzerinden yaptım. Ve ona göre, onun anlatımına göre kendi yorumlarım da inşallah içerisinde olmuş olacak. Evet aziz kardeşlerim, Risale-i Nur'un kalbinde duran ve her birimizin hayata bakışını kökten değiştiren 3 büyük hakikat var. Kader, kaza ve ata. Kader nedir? Bunu nurların diliyle anlatacak olursak önce kaderin ne olduğuna bakalım. Üstad Bediüzzaman Hazretleri diyor ki kader ilmi ilahinin bir nevidir. Yani çeşididir. Yani her şeyin bir miktar ve hududu vücudu vardır. Belli bir sınırlı bir durumu vardır. O miktar, o had kader ile taayyün eder. Kader bir nevi ilimdir. İlim ise maluma tabidir diyor 26. söz Kader Risalesi'nde. Burada çok ince bir sır var. Kader bir cetvel gibidir. Kainattaki her varlığın ölçüsünü çizen, sınırlarını belirleyen ilahi bir takdirdir. Ama bu cebri yani cebir değildir yani bir matematiksel bir durum değildir. Kader ne olacaksa onun Allah tarafından önceden bilinmesi ve bir nizam içinde tertip edilmesidir. Şimdi kader ile insanın sorumluluğu nedir? Burada önemli olan bu işte. Hani diyorlar ya kaderimde bu varmış, kaderimde bu var. Kaderi aslında insan Allah'ın verdiği cüz-i iradesiyle oluşturmuş oluyor. Sen iyiye meyledersen Allah seni o yönde yapıyor. Kötüye meyledersen iradenle o kötülüğü Allah o zaman senin başına halk ediyor. Yani sen illa ben bunu yapacağım, illa ben bunu yapacağım diye ısrar edersen o ısrar ettiğin şeyde Allah önüne bir takım engeller çıkarıyor. Bir takım o kötülüğe girmemen için başına bir takım musibetler geliyor. Ama sen hala anlamıyorsan o zaman o istediğini sana Allah halk ediyor ve karşına çıkartıyor. Ve ondan sonra da yani bu niye benim başıma geldi demeyesin. En çok sorulan soru da şu zaten. Madem kader var insan niye sorumlu? Üstad bu soruya çok berrak bir cevap verir. İnsan fiilinin yaratılması yani insan fiilinin işlerinin yaratılması Allah'a aittir. Fiilin işlenmesi kulun cüz-i ihtiyarısına bağlıdır. Yani ben elimle bir taşı atmaya niyet eder, karar veririm ama taşı havada götüren kanunlar o hareketi yaratmak Allah'a aittir. Burada iki anahtar cümle var. Birisi irade insana aittir. İki yaratma Allah'a aittir. Kader cebir değildir. Sorumluluğu kaldırmaz. Aksine kulun şuurla hareket etmesi içindir. Peki kaderle ilgili bunları söyledikten sonra kısa ve net diyorum. Çok fazla şeye gerek yok. Kaza nedir? Kaderin çizdiği ölçüdür. Yani kaza ile fiiliyata geçer. Yani sen o iradenle bir şey istersin, ısrar edersin, onu Allah halk eder yani kazası gerçekleşir ve fiiliyata geçer. Üstad yine bunu bir cümleyle şöyle özetler. Kader ilim nev'indendir diyor. Kaza ise kudret nev'indendir. Yani kader bir plandır, kaza o planın uygulanmasıdır. Mesela bir ev yapmayı planlarsın. Plan nedir? Kaderdir. Plan yapıyorsun. Bu kaderdir. İnşaatın başlaması ve bitmesi kazadır. Kaza kelimesinin Kur'an'da da sık sık anlamı budur kardeşlerim. Allah'ın hükmünün yerine getirilmesi, icra edilmesidir. Evet. Şimdi bu dersin en az bilinen ama kalbi en çok ferahlatan kısmı vardır ki buna biz ata diyoruz. Evet ata. Allah'ın kullarına lütfu, fazlı ihsanıdır. Risale-i Nur'da bu kavram doğrudan geçmese de Üstad sürekli faz, lütuf, inam kelimeleriyle bu manayı anlatır.
Kader ve kaza bir ölçüdür. Ama Allah'ın rahmeti o ölçüyü aşar. İşte bu fazlalık, bu ihsan, bu ikram atadır. Mesela bir insanın duası kader defterinde olmayan bir hayra vesile olur. Bu bir atadır. Bir günahkar tövbesiyle bambaşka bir nasibe erişir. Bu bir atadır. Üstad der ki, kader bir adalet perdesidir. Fakat rahmet kaderi de aşar. Çünkü fazl ve kerem daha geniştir. Evet, bu cümle Allah'ın rahmet kapılarının sonsuzluğunu anlatır. Şimdi bunu biraz daha açalım. Başa gelen musibet kadere bağlıdır. Kader ise adaleti ilahiyeye dayanır. Bunun katmanlı olarak açılımını yapacak olursak, evet, ne demiştik? Başa gelen musibet kadere bağlıdır. Yani bir insanın başına gelen her sıkıntı, hastalık, kayıp veya bela tesadüf değildir. Rastgele değildir. Bir plan dahilindedir. Allah'ın sonsuz ilmi ve hikmetiyle belirlenmiştir. Bu yüzden mümin, ah keşke şöyle olmasaydı demez. Bu boşuna başıma gelmedi, bir hikmeti var der. Kader ise adaleti ilahiyeye dayanır. Bu da şunu anlatır kardeşlerim. Allah'ın kaderi zulüm değildir. Haşa, gaddarlık değildir. Kader adaletle işler. Yani o musibet bir hikmete, bir dengeye, bir terbiye sırrına dayanır. Mesela günahlara kefaret olur, kalbin pasını siler, kişiye sabır sevabı kazandırır, bazen insanın fark etmediği hataların temizliğidir. Peki neden adalet vurgusu var? Kardeşim, Risale-i Nur'un bu cümlesi aslında insanların şu sualine cevap vermiş olur. Ben ne yaptım ki bu bela başıma geldi? Bu haksızlık değil mi? Cevap, hayır. Kaderde zulüm yoktur. Başa gelen musibet ya insanın kendi fiilinden doğan bir sonuçtur ya da hiç günahı yoksa Allah o musibeti bir terakki, bir yükselme basamağı yapar. Neticede zulüm yoktur, mutlak adalet vardır. Yine buraya bir farklı bir yorum getirecek olursak, bunu bir terzi örneğiyle düşünebiliriz. Bir terzi kumaşı keser, biçer, iğneler batırır. Mesela ne yapıyor işte, kesiyor, biçiyor kumaşı, sonra iğnelere batırıyor. Kumaş kesilirken ne olur? Canı yanmaz ama sanki ziyan oluyor gibi görünür. Görünüşte öyledir. Hikmetini bilmediğimiz için, ortaya ne çıkacağını bilmediğimiz için. Eğer böyle bakacak olursak. Halbuki o kesilmelerle, iğnelerle ortaya harika bir elbise çıkar. Aynen kaderin kesmesi, biçmesi, batırması hep adaletli ve güzeldir ve sonu hayırdır. Şimdi Kur'an'da da bir düstur var. O zulmetmez kullarına diyor. Ali İmran suresi 182. Başınıza gelen her musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Allah birçoğunu affeder diyor. Şuara 30. ayet. Evet, musibet eşittir kaderin bir meyvesi. Kader eşittir ilahi adaletin planı. Sabır eşittir bu planı bilerek huzur bulmak. Şimdi yine üstadın bir sözü var. Burada 26. sözde kader ve cüz'i ihtiyari meselesi, yani kader ve cüz'i ihtiyari meselesi hakikatte hem gayet lüzumlu, hem gayet güzel, hem gayet kolaydır. Çünkü insan kusurunu anlar, nefsini temize çıkarmaz, kaderi gösterir, nefsini itham eder. Yani başına bir bela geldiğinde ne yapar? Bu kaderdir, Rabbim adildir, ben kusuruma bakarım, Rabbime güvenirim der. Hakikatte bu böyle olması lazım. Evet, bu anlayış kalbine yerleşirse şikayetin yerini sabır alır, öfkenin yerini teslimiyet alır, umutsuzluğun yerini dua alır. İşte Risale-i Nur bu cümleyle kalbimize en büyük rahatlığı verir. Başa gelen musibet kadere bağlıdır. Kader ise adaleti ilahiyeye dayanır. Evet, kader, kaza ve ata nasıl yani birlikte çalışır? Şimdi bunu anlatalım. Evet kıymetli kardeşlerim, üçü birlikte çalışır.
Kader önce plan çizer, kaza uygular. Ata ise lütfeder, rahmet kapılarını açar. Bir örnek verelim. Bir adam hasta olur, bu kaderdir. Hastalığın zuhur etmesi kazadır. Şifa bulması bazen ilaçlı olur ama bazen Allah doğrudan lütfeder, hiç umulmadık bir şifa gelir, işte bu atadır. Şifa yine Allah'tan. Hani bir sebep olmadan da Allah hiçbir sebebi dayandırmadan da şifasını verir. Bu atadır. Yine kader bahsinden devam edecek olursak, Risale-i Nur'da bu kader meselesi sadece ilmi bir mesele değil, kalbi bir terbiyedir. Üstad Hazretleri kaderin 3 büyük hikmetini anlatır. İnsan kusurunu anlar, nefsini temize çıkarmaz. Başa gelen musibetlerde itiraz etmez, teslim olur. Kalp tevekkül eder, endişeden kurtulur. Evet, kaderi anlamak, hayatı anlamaktır kardeşlerim. Benim kendi naçizane idrakime göre kader Allah'ın sonsuz ilmiyle sınırlı, aklımız, yani evet, kader Allah'ın sonsuz ilmiyle sınırlı aklımız arasındaki köprüdür. Kaza bu köprünün üstünden geçen hayat yoludur. Ata ise yolda karşımıza çıkan rahmet çeşmeleridir. Kaderi bilen insan şikayeti bırakır. İsrafe ve hayal kırıklığına düşmez. Kendini abartmaz. Allah'a güvenir. Her şeyin bir hikmeti olduğuna iman eder ve en önemlisi hataları için kendisini suçlar, Rabbini tenzih eder. Yani la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin der. Ben kendime zulmettim ya Rabbi der. Kader ilm nevindedir. İlim maluma tabidir. Yani nasıl olacaksa öyle bilinir. Her şey kader ile takdir edilmiştir. Kısmetine razı ol ki rahat edesin. Başa gelen musibet kadere bağlıdır. Kader ise adaleti ilahiyeye dayanır. Peki hayatımızda bunu uygulamaya geçirdiğimizde kader, kaza, ata nasıl anlamalıyız? Ne şekilde hayatımıza bunu uygulayabiliriz? Bir sıkıntın olduğunda de ki, mesela bir sıkıntı geldi başına, bu kaderdir, adalet vardır. Çözüm için çabala. Kaza süreci işlerken ben irademi kullanayım de, gerekli sebepleri yerine getir. En büyük sebeplerden biri, en böyle artık çaresiz kaldığın anda ki en büyük sebeplerden birisi duadır. Duaya sarıl ve sabırla bekle. Duanı hiç bırakma. Ata kapıları dua ile açılır kardeşlerim. Evet. Özetleyecek olursak, kısa ve öz olarak kader plandır, kaza uygulamadır. Ata ise Rahman'ın ihsanıdır. Evet, Risale-i Nur bu üçlüyü hem akla hem kalbe öğretir. Kalbini bu sırla doldur ki başına ne gelirse gelsin, kaderin adaletine, kazanın hikmetine ve atanın rahmetine sımsıkı sarıl ve selam. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı ve beğenide bulunmayı ve paylaşmayı ve katılmayı ihmal etmeyin. Hepinizden Allah razı olsun.